Merhabalar, bu videoda atrial fibrilasyonun tekrarlarının önlenmesi için yapılan tedaviden bahsedeceğim. Bunlara ritim kontrol stratejileri diyoruz. Ritim kontrolünü ne için yaparız? Hastanın atrial fibrilasyon nedeniyle var olan çarpıntısını ya da bazen aşırı halsizlik, yorgunluk, efor kapasitesinde azalma gibi şikayetlerini veya atrial fibrilasyon kalp yetersizliğine neden olduysa, kalp boşluklarında genişlemeye, kapaklarda bozulmaya neden oluyorsa, bu gibi durumlarda atrial fibrilasyonu ataklarının tekrarını engellememiz gerekiyor. Bunun için yapılan tedavilere ritim kontrol stratejileri deniyor. Ritmi birkaç yöntemle kontrol edebiliriz. İlaçla normalde tutmaya çalışabiliriz. Yani atrial fibrilasyon ataklarının olmasını engellemeye çalışabiliriz. Veya ablasyon dediğimiz girişimsel tedavi yöntemleriyle. Ablasyon nedir? İki yöntemle yapılabilir. Soğuk ablasyon veya sıcak ablasyon yöntemi. Bunun dışında PFA denen henüz Türkiye'de bulunmayan ama kısa süre sonra gelecek bir başka tedavi yöntemi daha var. Ona başka bir videoda bahsederiz. Ama şu an en yaygın uygulanan iki tedavi yöntemi soğuk ya da sıcak ile ablasyon. Burada yapılan nedir? Ritim problemi, atrial fibrilasyon en sık akciğerden sol kulakçığa kan getiren pulmoner ven dediğimiz damarlar var. Bu damarların ağızlarından kaynaklanıyor. Hastaların önemli bir kısmında 4 tane damar var burada. Bu toplar damarların ağızlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle soğuk ablasyonda da sıcak ablasyonda da temel olarak bu toplar damarların içerisindeki ritmi bozan hücrelerin kulakçıkla bağlantısını kesmek için ya bunların ağızları donduruluyor soğuk ablasyonda ya da bu bölge sıcak enerjisiyle yakılıyor ki bu toplar damarların içerisindeki hücreler kalp ritmini bozmasın diye. Buna genel olarak ablasyon deniyor. Soğuk ya da sıcakla yapılabiliyor. Ablasyonla hastanın altta yatan hastalığı var mı yok mu, sol kulakçık çapı ne kadar ya da bu sol kulakçıktaki ölü doku alanları yaygın mı değil mi? Bunlara bağlı olarak çeşitli faktörler var. Başarı oranları değişiyor. Ancak hastaların ortalama bir yıllık süre içerisinde %90'ında ritim problemi normalde tutulabiliyor. Zaman geçtikçe bu bir miktar daha azalıyor. Çünkü atrial fibrilasyon genelde ilerleyici bir hastalıktır. Yani başladığı zaman çoğalma, sıklaşma eğilimi gösterir. Zamanla bu atrial fibrilasyonun tekrar riski biraz daha artar. Tüm dünyanın her yerinde böyledir bu. Ancak tekrarlayan girişimler hastanın kliniğine bağlı olarak uygulanabilir. Ya da ilaçla kontrol stratejileri vardır. Burada da ülkemizde çeşitli ilaçlar var. Bunlarla ritmi normalde tutmak için çeşitli tedavi seçenekleri düzenlenebilir. Bunun dışında ister ilaçla kontrol edelim, ister ablasyon yapalım. Çeşitli kontrol etmemiz gereken faktörler vardır. Bunlar atrial fibrilasyon oluşumunu arttırırlar. Örneğin obezite. Eğer hastada şişmanlık varsa mutlaka kontrol altında tutmak gerekiyor. Yüksek tansiyon varsa kontrol altında tutulmalı. Düzenli bir hayat tarzı seçilmeli, egzersiz yapılmalı. Bu oldukça önemli. Varsa alkol alımı kısıtlanmalı. Alkol de önemli bir atrial fibrilasyon sebebidir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Risk faktörlerinin kontrolü de en az bu tedavi yöntemleri kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir.